Ben adam vurdum. Kimi vurdun? Sedat Nalhanoğlu. Kaya Sedat Nalhanoğlu'nu vurmuş. Değerli dostlarım, değerli Uzakşehir seyircisi, her zaman gibi hoş geldiniz diyerek videomuza başlayalım. Öncelikle ben bu bölümü beğendim. Bu bölüm bize iyi ters köşe yaptılar ha. O Sedat itinin Kaan'ı vurduğunu düşünüp mahvolmuştuk. Sağ olsun Uzakşehir dizisi yine izleyicisini ters köşe yaptı. Uzakşehir seviyor izleyiciyi şaşırtmayı. Bu videoda Sedat Nalhanoğlu'nun ve onun aşiretini ve Cihan'la gireceği savaşı konuşacağız. Sadakat'in Diyarbakır'dan getirdiği Cihan'ın çocuk yapacağı kadını konuşacağız. Çünkü Sadakat bu kadın geri gidemez dedi. O konuda da bir sorun var. Onu da konuşmak lazım. Fragman gelmedi henüz. Onu konuşacağız. Dizimizin vereceği yılbaşı arasından bahsedeceğiz. Şahin'in ne yapacağından konuşacağız. Çünkü Sadakat evi satmaya çalışarak çok sınırı aştı ve hala o imzayı atmadı. Demir'i konuşacağız. Ve Demir'in Aliye'ye yakınlaşmasından çıkacak sorunlardan ve Ali hakkındaki planından bahsedeceğiz. Yani dostlarım, bu videonun tadı bambaşka olacak. Uzakşehir dizisinin hakkını vereceğiz. Videoya başlamadan önce Kaya iyi ki vurulmadı. Kaya vurulsaydı çok üzülürdük. Kaya'yı çok seviyoruz diyenler videoyu beğenerek düşüncelerini hemen belirtmiş olsunlar lütfen. Hadi herkes hazırsa hemen başlayalım. Arkadaşlar, geçen bölüme göre bu bölüm nasıldı? Ondan bahsedin yorumlara. Sizin düşüncelerinizi duymuş olalım deyip hemen son sahneden bahsetmek istiyorum size. Demir'in yardımını alarak iyice gaza gelen Sedat Kaya'ya bulaştı ve hak ettiğini aldı. O kovalamaca neydi öyle? Heyecanlandırdılar bizi. Kaya tam zamanda yetişti. Bu arbede ve Kaya ile Sedat'ın kavgası güzeldi. Beğendim. Ama biraz daha canlı olması daha da güzel olurdu. Kaya o şekilde biraz daha öne çıkabilir. Cihan'ımız, yani Ozan Akbabamız dövüş eğitimi var. Her dizisinde, filminde acayip iyi dövüşüp bizlere seyir keyfi yaşatır. Kaya da iyi dövüştü ama biraz daha kendini geliştirmesi gerek. Neyse, bu konuyu geçip Sedat'ın ölümü ne gibi sorunlar açacak ondan bahsedeyim. Bu arada ben bu Cihan'a iyice acımaya başladım ya. Arkadaşlar, Cihan kaç farklı işle uğraşıyor öyle. Şaştım kaldım. Bu adam ne yapacak? Hangi birine yetişecek? Kaya Cihan'dan yük alır diye düşündük. Kaya da aileye yeni düşman ekledi. Cihan'ın ev muhabbeti de var. Sadakat'i ikna edip Şahin'le arayı düzeltmeye de çalışıyor. Alya'nın onu ispiyonlamasıyla uğraşıyor. Şirket işleriyle uğraşıyor. Mine ile uğraşıyor. Başka bir şey kaldı mı? Dur, böyle demeyeyim. Başka bir şey için zaman kaldı mı? Yok, kalmadı valla. Bu adam kafayı yiyecek. Bir de şey var, dur. Sadakat Diyarbakır'dan Cihan'ın çocuğu için kadın getiriyor. Ya bu nasıl bir sahneydi arkadaşlar? Ben acayip şaşırdım ya. Bu sahne gerçekten oluyor muydu acaba? Acaba böyle bir şey yaşandı mı hiç Türkiye'de? Sadakat'in o sözlerini duyunca bir an doğruldum ve dedim ki ne oluyor yani, bu ne? Sadakat iyice çıldırdı dedim. Cihan ağamız ne yapsın yani, 50 farklı işle uğraşıyor, bir de hiç ortada bir şey yokmuş gibi anasının yaptığı bu işlerle uğraşıyor. Ve bu öbürlerine benzemiyor, bambaşka bir muhabbet. Kimin aklına gelir Sadakat gidip Diyarbakır'dan kadın getirecek, Cihan'ın çocuğu ondan olsun diye. Bir de güzel kadın getirmiş ha, onu da düşünmüş yani. Şaka gibi. Çok bambaşka bir senaryo. Kaç bölüm oldu, hala alışamadık. Durun, biraz da Zerrin ve Kaya'dan bahsedelim hemen. Zerrin için gerekirse baştan okul bitirecek adam Kaya'dan bahsedelim yani. Kıyamam Zerrin'e ya. Sedat köpeğe gidip Zerrin'i vurdu. Daha doğrusu Zerrin Kaya'ya bir şey olacak diye öne atladı. Kaya harbiden de boş yere bu kadar aşık değilmiş Zerrin'e. Zerrin Kaya'yı çok seviyormuş, onu da gördük. Bu bölüm yine sözleriyle bir şey söylemese de Kaya vurulmasın diye kendini merminin önüne attı. Ve o yetmezmiş gibi yaralıyken Kaya vurulacaksın diye bağırdı. Zerrin'i ben iyice sevdim. Tabi birinci bölümde sizlere dedim ki ben en çok Kaya ve Zerrin çiftini seviyorum. Çok canlı ve çok tazeler dedim. Harbiden öyle çift çıktılar bak. Ne kadar da güzel yakışıyorlar ve birbirleri için neler de yapıyorlar. Kaya vurulacak diye çok korkmuştuk. Şükürler olsun Kaya'ya bir şey olmadı. Zerrin biraz yaralandı ama çok önemli bir şey olmadığı görülüyordu yani. Kolundan bir sıyırmış mermi, sadece o kadar. Merak etmeyin yani. Kaya ve Zerrin çift hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Herkes yorumlara koşsun. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Bu arada bakın, ben geçen hafta ne dedim size? Bak, kendimi övmeyi çok sevmem. Ama şu an biraz öveceğim. Hiç kusura bakmayın. Size geçen hafta dedim ki Şahin'le Cihangil atışacak. Ama onları birleştirecek ve tekrar kardeş yapacak bir şey, yani bir düşman ortaya çıkacak. Ve işte o düşman Kaya'nın sayesinde ortaya çıktı. Sedat Nalhanoğlu. Yani arkadaşlar, düşmanımız belli oldu. Nalhanoğullarıyla savaşa resmen girmiş bulunduk.
Bilerek, isteyerek olmadı belki ama bu işe girişildi artık. Bu düşmanlıkta Demir kendini bulaştırmayacak. Aradan sıyrılacak ama öbür bölümde Sedat'ın babasını bekliyoruz. Bakalım o yeni oyuncu kim olacak? Ve resmi olarak ilk düşmanımız ortaya çıktı. Neden ilk düşman diyorum? Çünkü eğer o çocuk yani Sedat ölürse, ki büyük ihtimal ölecek, ve o zaman savaş başlayacak. Çünkü Nalhanoğulları da intikam almaya başlayacak. Ha eğer ölmezse, yani Sedat ölmezse, o zaman belki Cihan bir şekilde pazarlık yapıp o işin üstünü kapatabilir. Ama şu an dizide tam savaş havası var. Ve o savaşa başlayacak. İşte burada tam da Şahin'in fedakarlığı öne çıkacak. Bu savaşa Cihan'a bıçak saplamak yerine Kaya ve Cihan'ın yanında durup Şahin gelip o evde, o konakta Cihan'la Kaya ile olup Nalhanoğulları ile karşı savaşa girecek ve tekrardan adam akıllı dost olacaklar. En azından başlarındaki bu belayı savuşturana kadar. Bence şu an bu durum çok iyi oldu. Çünkü senaryo sürekli Alya ve Sadakat üzerinden gidiyordu ve bazı yerler sıkmaya başlamıştı. Şu an senaryo ağaç gibi kökleşip dallara ayrılıyor ve her dal farklı bir yere çıkacak. Ve bu işin sonucunda çok daha geniş ve heyecanlı konuların içine dalmış olacağız. Yorumlar okuyorum, herkes Sadakat'ın insanları çıldırtmasından bahsediyor. Merak etmeyin arkadaşlar, bakın bu fotoğrafa Sadakat bile korktu. Yani artık Sadakat senaryosu bir tık geriye gelip savaş öne çıkacak ve bu şekilde dizi hiç kimseyi sıkmadan çok daha güzel bir şekilde yoluna devam edecek. Bir de neyi çok sevdim biliyor musunuz? Belki de ilk kez böyle bir şey oldu. Her dizinin final sahnesinde silah sesi patlar ve kimin vurulduğunu göremeyiz. Ama bu sefer çok şükür ki gördük. Uzakşehir dizisi gereksiz duyar kasmadı ve direkt kimin vurulduğunu gösterdi. Tekrardan aşık oldum bizim dizimizin kalitesine. Herkes yorumlara koşsun. Siz de biraz konuşun. Bakalım kimler ne diyor. Zerrin ve Kaya'nın aşkını çok sevdik. Özellikle Zerrin'in Kaya için silahın önüne atlaması ve vurulmasına rağmen hala Kaya'yı düşünmesini çok sevdik diyenler, Zerrin ve Kaya'nın artık çok daha fazla sahnesini görmek isteyenler ve özellikle Cihan'ın artık Sadakat'a çok daha fazla diş göstermesini isteyenler videomuzu beğenerek düşüncelerini yorumlarda belirsinler. Bakalım kimler ne düşünüyor? Hep beraber okumuş, görmüş olalım. Arkadaşlar bazı konuları konuşamadık. Video biraz uzun oldu. Konular açıldıkça açıldı ve uzadıkça uzadı. Sağdaki butona basarak kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarımız sürekli gelecek. Oralarda sürekli konuşacağız. Ve hepinizi bekliyorum kanalıma. Sağdaki butona basıp takipte kalıp bizlerle beraber olun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.